Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en korkunç ve ürkütücü figürlerinden biri olan Albastya'nın trajik hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda intikamın, kayıp ve dönüşümün de hikayesi. Albastı, özellikle geceleri ortaya çıkan ve hamile kadınları, yeni doğum yapmış anneleri hedef alan kötü bir ruh olarak bilinir. Ama çoğu insan onun neden bu hale geldiğini, trajik geçmişini ve hangi acıların onu bu korkunç varlığa dönüştürdüğünü bilmez. Bu hikaye aslında kayıp acısının bir insanı nasıl değiştirebileceğini, öfkenin ve intikam hırsının nasıl ruhu çürütebileceğini gözler önüne seriyor. Albastya'nın hikayesi sadece korkmamız gereken bir varlığın değil, aynı zamanda acı çeken bir ruhun da hikayesi. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik karakterin hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda Albastya'nın nasıl sıradan bir kadından korkunç bir ruha dönüştüğünü, gece avlarında neler yaşandığını ve bu kötü ruhtan nasıl korunulabileceğini keşfedeceğiz. Ayrıca bu efsanenin arkasındaki derin psikolojik ve sosyal mesajları da anlayacağız. Hazırsanız, karanlığın derinliklerindeki bu trajik hikayeye birlikte dalalım. Ama dikkatli olun, Albastya'nın hikayesi kolay unutulmayacak kadar etkileyici ve rahatsız edici. Albastya'nın hikayesi korkunç bir ruh olarak başlamaz. Aksine çok güzel ve mutlu bir aşk hikayesiyle başlar. Uzun zaman önce bereketli bir ovada yaşayan genç ve güzel bir kadın vardı. Adı Ayşe'ydi ve köyün en sevilen, en nazik kadınlarından biriydi. Ayşe, doğurmak üzere olan kadınlara yardım eden bir ebeydi. Onun elleri şifalıydı, sesi teskin ediciydi ve kalbi şefkat doluydu. Köydeki tüm kadınlar doğum zamanları geldiğinde Ayşe'yi çağırırlardı. O, sadece bebeği dünyaya getirmekle kalmaz, aynı zamanda anneye moral verir, aileyi desteklerdi. Ayşe'nin kendisinin de çok mutlu bir evliliği vardı. Kocası Mehmet, onu çok seven, ona değer veren iyi kalpli bir adamdı. İkisi birlikte mutlu bir yuva kurmuşlar, kendi çocuklarına kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Yıllar geçti ve nihayet Ayşe hamile kaldı. Bu haber sadece onları değil, tüm köyü mutlu etti. Çünkü Ayşe o kadar çok insana yardım etmişti ki, herkes onun mutluluğuna ortak olmak istiyordu. Hamileliği boyunca köylüler ona çok özen gösterdiler. Ayşe'nin hamileliği çok güzel geçiyordu. O, karnındaki bebeğiyle konuşur, ona şarkılar söyler, gelecekle ilgili hayaller kurardı. Bebeği için küçük giysiler diker, oyuncaklar hazırlardı. Kocası Mehmet de çok heyecanlıydı ve baba olmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Köydeki kadınlar Ayşe'nin deneyiminden yararlanarak ona hamilelikleri hakkında sorular sorarlardı. O da kendi deneyimlerini paylaşır, onlara tavsiyeler verirdi. Herkes Ayşe'nin mükemmel bir anne olacağından emindi. Doğum vakti yaklaştıkça Ayşe hem heyecanlı hem de tedirindi. Çok bebek doğurtmuş olmasına rağmen kendi bebeğini dünyaya getirmek bambaşka bir deneyim olacaktı. Ama etrafındaki sevgi, dolu insanların desteğiyle kendini güvende hissediyordu. Ne yazık ki kaderin kendisi için bambaşka planları vardı. Ayşe'nin doğum zamanı geldiğinde her şey normal başladı. Köyün en deneyimli ebeleri yanındaydı, kocası Mehmet kapı önünde endişeyle bekliyordu. İlk saatler normal geçti ama sonra işler kötüye gitmeye başladı. Doğum beklenenden çok daha zor geçiyordu. Ayşe büyük acılar çekmeye başladı ve durum giderek ciddileşti. Ebeler ellerinden geleni yapıyorlardı ama bir türlü başaramıyorlardı. Saatler geçiyor, Ayşe'nin durumu giderek kötüleşiyordu. Gecenin derinliklerinde korkunç bir şey oldu. Ayşe, uzun ve acı verici bir mücadelenin ardından bebeğini kaybetti. Bebek, dünyaya gelir gelmez nefes almayı bıraktı. Tüm çabalar boşunaydı. Küçük bebek yaşama tutunamadı. Bu trajik kayıp Ayşe'yi derinden sarstı. Ama daha büyük bir felaket onu bekliyordu. Doğumun getirdiği komplikasyonlar nedeniyle Ayşe de hayatını kaybetti. O korkunç gecede hem anne hem de bebek öldü. Mehmet'in çığlıkları tüm köyde duyuldu.
O mutlu, umut dolu gece köyün en karanlık gecelerinden birine dönüştü. Köylüler Ayşe'nin ölümüne inanamıyorlardı. O kadar çok insana yardım etmişti ki nasıl olur da kendisi böyle acı bir sona uğrardı. Ayşe'nin cenazesi hazırlanırken köydeki kadınlar ağlayıp duruyordu. O sadece bir ebe değil, aynı zamanda bir anne figürü, bir arkadaş, bir kardeş gibi olmuştu hepsine. Onun kaybı köyde büyük bir boşluk yaratmıştı. Mehmet ise adeta çıldırmıştı. Karısını ve doğmamış bebeğini aynı gece kaybetmenin acısına dayanamıyordu. Günlerce konuşmadı, yemek yemedi, kimseyle görüşmedi. Köylüler onun da aklını kaybedeceğinden korktular. Cenaze töreni, köyün gördüğü en hazin törenlerden biri oldu. Ayşe ve bebeği birlikte toprağa verildi. Ama bu, hikayenin sonu değil, sadece başlangıcıydı. Çünkü Ayşe'nin ruhu bu dünyada huzur bulamayacaktı. Ayşe'nin ölümünden sonraki günlerde köyde garip olaylar yaşanmaya başladı. İlk işaret Ayşe'nin mezarından gelen gizemli seslerdi. Geceleri mezarlıktan bebek ağlama sesleri geldiği rivayet ediliyordu. Ama mezara gidildiğinde hiçbir şey bulunmuyordu. Sonra hamile kadınları etkileyen kabuslar başladı. Köyde hamile olan kadınlar geceleyi korkunç rüyalar görmeye başladılar. Bu rüyalarda beyaz elbiseli, uzun saçlı bir kadın onlara yaklaşıyor ve bebeklerini istiyordu. Bu kabusları gören kadınlar, rüyalarında gördükleri kadının Ayşe olduğunu iddia ediyorlardı. Ama bu Ayşe, eskisi gibi nazik ve şefkatli değildi. Gözleri öfke doluydu, yüzü solgun ve korkunçtu. Ayşe'nin ruhu, yaşadığı trajik kayıp nedeniyle huzur bulamıyordu. Kendi bebeğini kaybetmenin acısı onu çıldırtmış, ruhunu karartmıştı. O artık başkalarının sahip olduğu mutluluğu çekemiyordu. Zamanla bu kabuslar gerçek saldırılara dönüştü. Hamile kadınlar geceleri fiziksel saldırılara uğramaya başladılar. Bilinmeyen bir güç onları yatak odasında sıkıştırıyor, nefes almalarını zorlaştırıyordu. En korkunç olanı yeni doğum yapmış kadınları hedef almasıydı. Lohusa kadınlar geceleyin bebeklerini korumak için uyanık kalmaya başladılar. Çünkü bilinmeyen bir varlık bebeklerini almaya çalışıyordu. Köyün bilge kadınları durumun ciddiyetini anladılar. Bu saldırıları yapan varlığın Ayşe'nin ruhu olduğunu fark ettiler. Ama bu Ayşe değildi artık. O Albastı'ya dönüşmüştü. Albastı, trajik ölümünün ardından kötü bir ruha dönüşmüş Ayşe'ydi. Kendi bebeğini kaybetmenin acısı ve öfkesi, onu başkalarının mutluluğunu çalan bir varlığa çevirmişti. Bu dönüşümün nedeni sadece acı değildi. Aynı zamanda adaletsizlik duygusuydu. Neden ben? Sorusu ruhunu kemiriyordu. Neden o kadar iyilik yaptığım halde böyle cezalandırıldım? Bu sorular onu karanlığa sürüklemişti. Albastı'ya dönüştükten sonra Ayşe'nin ruhu geceleri köyde terör estirmeye başladı. Onun artık tek amacı vardı. Kendi kaybettiği mutluluğu başkalarından almak. Gece yarısından sonra Albastı harekete geçiyordu. Uzun beyaz elbisesi, uzun dağınık saçları ve solgun yüzüyle evleri dolaşıyordu. Hamile kadınları ve yeni doğum yapmış anneleri bulması için özel bir yetisi vardı. İlk hedefleri hamile kadınlardı. Albastı, onların üzerine çöküyor, göğüslerine ağırlık yaparak nefes almalarını zorlaştırıyordu. Amacı onları korkutmak ve bebeklerine zarar vermekti. Çoğu zaman bu saldırılar düşüklere neden oluyordu. Daha da kötüsü, yeni doğum yapmış kadınları da hedef almasıydı. Albastı, Lohusa, kadınların odasına girer, bebeklerini almaya çalışırdı. Bazen başarılı olur, bebekleri alır götürürdü. Bu bebekler bir daha görülmezdi. Köyde korku hakimdi. Hamile kadınlar evlerinden çıkmaya korkuyorlardı. Gece olduğunda tüm evlerde koruyucu tedbirler alınıyordu. Kapılar kilitlenir, pencereler kapatılır, koruyucu büyüler yapılırdı. Albastı'nın saldırı tarzı her zaman aynıydı. Önce soğuk bir rüzgar eser, sonra garip sesler duyulurdu. Ardından korban nefes alamaz hale gelir ve üzerine ağır bir yük bindiğini hissederdi. En korkunç yanı kurbanlarının yüzünü görmesiydi. Albastı saldırırken kendi trajik hikayesini de gösteriyordu. Kurbanları onun acısını, öfkesini ve intikam hırsını hissedebiliyordu. Bazı geceler birden fazla yerde aynı anda saldırılar oluyordu. Bu, Albastı'nın ruhsal gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. O artık
fiziksel sınırlamalara tabi değildi. Köylüler, Albastı'dan korunmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Demir nesneler, tuz çizgileri, özel dualar ve büyüler. Ama bunlar sadece geçici çözümlerdi. En etkili korunma yöntemi toplumsal dayanışmaydı. Hamile kadınlar yalnız bırakılmıyor, yanlarında sürekli birisi bulunuyordu. Lohusa kadınlar için sürekli nöbet tutuluyordu. Albastı'nın saldırıları arttıkça köylüler onunla mücadele etmek için organize olmaya başladılar. Bu mücadelede en büyük rol köyün bilge kadınlarına düşüyordu. Onlar Albastı ile nasıl başa çıkılacağını biliyorlardı. İlk korunma yöntemleri fiziksel olanlardı. Hamile kadınların ve lohusa annelerin yataklarının altına demir objeler konulurdu. Demirin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyordu. Makaslar, bıçaklar ve çiviler en etkili araçlardı. Tuz da çok önemli bir koruyucuydu. Ev kapılarının eşiğine, pencere altlarına tuz serpilirdi. Hatta bazı köylüler hamile kadınların etrafına tuz çemberleri çizerlerdi. Ruhsal koruma yöntemleri de çok önemliydi. Özel dualar okunur, koruyucu büyüler yapılırdı. Nazarlık, muska gibi koruyucu objeler hamile kadınların üzerinde taşınırdı. En etkili ruhsal korunma isimlerin gücüydü. Albastı'nın gerçek adını bilmek onun gücünü kırıyordu. Bu yüzden köylüler saldırı anında "Ayşe, huzur bul ve git" diye bağırırlardı. Kolektif koruma da çok önemliydi. Hamile kadınlar asla yalnız bırakılmazdı. Doğum yaklaştığında köyün kadınları nöbetleşe bekler, kötü ruhları uzak tutmaya çalışırlardı. Bazı cesur köylüler Albastı ile doğrudan mücadele etmeye çalıştılar. Bu çatışmalar genellikle ruhsal düzeyde geçiyordu. Güçlü şamanlar Albastı'nın ruhunu yatıştırmaya, ona huzur vermeye çalışıyorlardı. En başarılı mücadele yöntemi Albastı'nın acısını anlamak ve ona empati göstermekti. Bazı bilge kadınlar onun trajik hikayesini hatırlatarak ruhuna hitap ediyorlardı. "Ayşe, sen iyi bir insandın. Bu yaptıkların sana yakışmıyor. Bebeğin huzur içinde, sen de huzur bulmalısın" diye konuşuyorlardı. Bu yaklaşım bazen işe yarıyor. Albastı geri çekiliyordu. Ama en kalıcı çözüm onun ruhsal acısını iyileştirmekti. Bu da çok zor bir işti. Çünkü trajik kayıplardan doğan acılar kolay geçmezdi. Yıllar geçti ve köylüler Albastı ile yaşamayı öğrendiler. Ama hikayenin gerçek dönüm noktası köye yeni bir ebenin gelmesiyle başladı. Bu kadının adı Fatma'ydı ve o da tıpkı Ayşe gibi çok yetenekli ve şefkatli bir ebeydi. Fatma, Albastı'nın hikayesini öğrendiğinde çok etkilendi. Onun acısını, öfkesini ve intikam hırsını anlayabiliyordu. Çünkü kendisi de benzer kayıplar yaşamıştı. Bir gece Fatma bir doğuma yardım ederken Albastı ile karşılaştı. Ama diğerlerinin aksine ondan korkmadı. Aksine ona saygıyla yaklaştı ve konuşmaya başladı. "Ayşe, seni anlıyorum. Kendi bebeğini kaybetmenin acısını biliyorum. Ama bu masum bebeklere zarar vermek senin acını dindirir mi?" diye sordu. Albastı bu yaklaşım karşısında şaşırdı. İlk kez biri onun acısını anladığını söylüyordu. Bu onun kırılgan kalbine dokundu. Fatma devam etti. "Sen iyi bir insandın Ayşe. O kadar çok anneye yardım ettin ki. Onların hepsi seni hatırlıyor ve minnetle anıyor. Sen onların hayatına dokunmuştun." Bu sözler Albastı'nın kararmış ruhuna ışık tuttu. O sadece kendi acısını düşünürken gerçekte ne kadar güzel işler yaptığını unutmuştu. Fatma ona başka bir gerçeği de hatırlattı. Bebeğin huzur içinde. O seni bekliyor. Ama sen bu halde olduğun sürece ona kavuşamazsın. Bu gerçek Albastı için çok önemliydi. Kendi davranışlarının sevdiği bebeğiyle buluşmasını engellediğini fark etti. Uzun bir konuşmadan sonra Albastı'nın öfkesi yavaş yavaş dindi. Acısı hala vardı ama artık başkalarına zarar verme isteği azalmıştı. Fatma ona son bir öneride bulundu. "Artık geri kalan görevini tamamlamalısın. Bu dünyadan gitmeli ve bebeğinle buluşmalısın. Ama bunu yapabilmek için özür dilemelisin." Bu öneri Albastı'yı derinden etkiledi. Gerçekten de özür dilemesi gerekiyordu. Albastı'nın hikayesi onun huzuru bulmasıyla sona erer.
Fatma ile olan konuşmadan sonra ruhundaki karanlık yavaş yavaş dağıldı. O artık intikam değil, huzur arıyordu. Son görevini yerine getirmek için zarar verdiği tüm ailelere görünmeye karar verdi. Ama bu sefer korkutmak için değil, özür dilemek için geliyordu. Her eve tek tek gitti ve sessizce özür diledi. Bazı aileler onu hissetti, bazıları hissetmedi. Ama önemli olan onun samimi pişmanlığıydı. En zoru, kaybettiği bebeklerin ailelerine özür dilemek oldu. Bu acı çok büyüktü ama gerekli bir adımdı. Onlar da acısını anlayabiliyorlardı çünkü benzer kayıplar yaşamışlardı. Tüm özürlerini diledikten sonra Albastı son kez Ayşe'nin haline döndü. Artık o korkunç ruh değil, huzur arayan trajik bir anne olmuştu. Son görünümünde köyün mezarlığına gitti. Kendi mezarının başında durdu ve bebeğiyle konuştu. "Artık geliyorum," dedi. "Seni çok özledim." O gece köyde büyük bir sessizlik oldu. Artık Albastı'nın korkunç varlığı hissedilmiyordu. Onun yerine huzurlu bir dinginlik vardı. Ertesi gün mezarlığa giden köylüler Ayşe'nin mezarında çiçekler buldular. Kimse koymamıştı bu çiçekleri. Sanki kendiliğinden çıkmışlardı. Bu olay Albastı'nın sonunda huzuru bulduğunun işaretiydi. Artık ne saldırılar vardı ne de kabuslar. Köy yeniden huzura kavuşmuştu. Albastı'nın hikayesi bize acının bir insanı nasıl değiştirebileceğini ama aynı zamanda pişmanlık ve affın gücünü de gösteriyor. Bu efsane sadece korkunç bir ruh hikayesi değil, aynı zamanda kayıp, acı ve iyileşme hakkında derin bir ders. Günümüzde bile kayıp yaşayan insanlar Albastı'nın hikayesinde kendilerini bulabilirler. Acı bazen insanı karanlığa sürükleyebilir ama her zaman ışığa dönüş yolu vardır. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Albastı'nın hikayesi gibi bazen en korkunç görünen şeylerin ardında derin acılar ve trajik hikayeler yatar. Unutmayın ki empati ve anlayış her zaman iyileştirici güçlerdir. Bir sonraki videoda yine etkileyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve sevdiklerinizi koruyun. Hoşça kalın.